Yoktur kardeşim. Yoktur. Bu yalan. Bütün o zaman İslami yazıların hepsini bunlar gerçeği söylemiyor, arkasında başka bir şey olmalı diye mi okuyor Zafer Hoca? Gözümle gördüğümden emin değilim, gözümle görmediğimden kesin eminim. Böyle bir yaklaşım var. Burada bir niyet var ve Zafer Hoca niyet okuyabiliyor. Bence bu bir mucize olmalı yani. Doğru. Yani bütün her şeyi baz aldığı nokta burası ve baz aldığı nokta çok basit bir hata. Çok garip. Ya Romalılar Hristiyanları öldürüyordu, nasıl ortak çalışabilirler? Dünyanın etrafı buz dağlarıyla çevrili, dünya düz ve NASA, Amerika bizim kutup bölgelerine gitmemize izin vermiyor. Arkadaşlar merhaba. Özgürce'ye hoş geldiniz. Bugün Emre Uflazoğlu kardeşimle birlikte Zafer Duygu'nun Paulus Kimdir videosunun ikinci tepki videosundayız. 7 dakika 8 dakikaya kadar dinlemiştik, cevap vermiştik. Şimdi sonuna kadar götüreceğiz. Hoş geldiniz, hoş geldin. Hoş bulduk. Hazır mısın? Ben hazırım. Enerji yüksek. Yukarıya kadar çık indim böyle bir şey olsun değil mi? Merdiven. Neydi bağırıyordu merdivenlerden çıktıktan sonra? Bir şey ellerini kaldı bir şey diye bağırıyordu ya. Bayağı oldu. Videoyu izlemeyeli. Bugün Paulus Kimdir videosunun ikinci bölümüne bakacağız. 7-17'den başlatacağım. Biraz daha geriye gidip başlatacağım ki şey olsun. Biraz hatırlayalım ne konuştuk. Bayağı bir konuya girdik. Hatırlıyor musun? Ne konuştuk son videomuzda? Yani aslında bir sürü rivayetten bahsettik. Rivayetler önemli. Rivayetler çok önemli. Özellikle Paulusçuluğu Luka'nın ortaya koyduğunu, Paulus'u bir şampiyon gibi, o Hristiyan elçiler arasında bir şampiyon gibi öne atmaya çalıştığını. Doğru. Ama bunun karşılığında İncil'de böyle bir şey görmediğimizi konuştuk. Onun haricinde Paulus'la ilgili kutsal kitabın söylediği ve tarihi belgelerin söylediği şeyleri Zafer Hoca'nın kabul etmediğini, öyle bakmadığını ama bizlerse elimizde bulunanın dışında aksini söyleyen bir kaynak olmadığını, bu nedenle de zaten görüşünün doğru olamayacağını. Kaynak değeri olan Yani 10. yüzyıl, 11. yüzyıllarda yazılmış şeyler değil, dönem içerisinde ya da belki de onların öğrencilerinin bir sonraki yüzyılda yazılmış kaynaklarda böyle bir şeyin söz konusu olmadığını, bu yüzden de görüşün havada kaldığını bu alanda konuştuk. Aynı zamanda Luka'nın bir birlik mesajı vermeye çalıştığını, halbuki gerçekte böyle bir şeyin olmadığını dile getirmişti. Bizler de yani yine onun referans aldığı Luka'nın elçilerin işlerinden aslında bunun böyle olmadığını, bazı teolojik anlamda tartışmaların çıkmış olmasına rağmen, hizmetsel anlamda aslında, teolojik anlamda da değil, hizmetsel anlamda bazı tartışmalar çıkmış olmasına rağmen bunun bir düşmanlık değil, İsa'ya olan hizmete verdikleri değer olduğunu da görüyoruz ve bu anlaşmazlıkları da bitirdiklerini, aynı zamanda birbirlerinden haberdar olduklarına da değindik. Tabii orada çok fazla tepki içerisinde belki bu kadar sade bir dille bunları dile getirememiş olabiliriz. Çünkü çok fazla 13 dakikalık video içerisinde çok fazla şey söylüyor Zafer Hoca. Ama bunları söylerken aynı zamanda bir önceki bölümde de şeyi konuşmuştuk. Kendisinin yaptığı şey şu an tarihi metinlere bakarak bir yorum bilimi uyguluyor bu yaptığı şeylere. Yani senin aslında bir önceki podcast'te de söylemişti, yani aynı veriyi temel alıyor. Bunun üzerine bir yorum yapıyor. Ama yaptığı yorumu destekleyecek verilerde onun söylediği şeyi destekleyecek bir şey yok ortada. Aynen. Yani Luka'nın motivasyonunu mesela, yani en basit örneği. Paulus'u tanımıyoruz ama Luka'nın motivasyonundan eminiz. Ama bilebiliriz ama Luka'nın motivasyonuna dair açık bir veri yok. Yani ayet ya da metinsel bir paragraf, bir cümle, bir söz yok ortada. Kitabında yazdığını söylüyor. Yani keşke videosunda da söyleseydi. Altındaki yorumlara da bakarsanız çok iyi anlarsınız. Ben de okudum, ben de böyle düşünüyorum. Şimdi oturdu. Ya adam bir ayet vermedi. Sen neyi oturdun? Ne diyorsun sen? Bak aklıma oturdu. Ama adam bir şey demedi. Hep böyle bir perde arkası olayın. Derin devlet. Gözümle gördüğümden emin değilim. Gözümle görmediğimden kesin eminim. Böyle bir yaklaşım var. Hatta hatırlıyor musun? Bir ara herhalde bir 10 yıl önce miydi? Reza Aslan diye bir akademisyen var. O Zelot adlı bir kitap yazdı. Hocam da bahseder. Arada sırada görürüm, o linklerini atar. Reza Aslan'ın o Zelot. Orada da İsa Mesih müjde paylaşan, göklerin egemenliğini ilan edenden daha çok bir devrimci. Zelot olarak geliyor ve Romalılara karşı bir baş kaldırış, elbette başarısız olup burada hocam herhalde bak Paulus başarılı oldu, Paulus'un müjdesidir diyerek ilerletebilir. Ama öyle güzel hikayeler yazabilirsin ki eminim birçok yere çekilebilir. Bizim için çok değerli bunlara cevap vermek. Çünkü Türkçe dediğimiz gibi kaynak yok. Aynen. O nedenle elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. O zaman başlayalım. Luka tarihi yeniden şekillendirirken çok dikkat eder şeye. Paulus'u havarilerle hep aynı çizgide mücadele veren birisi gibi göstermeye. Bu doğru değildir. Hani tarihsel metinlerin doğru okunması ile ilgili daha önce konuşmuştuk. Tarihsel metinleri bu bağlamda okumak gerekiyor. Bütün metinler için bu geçerlidir. Çünkü tarihsel
tarihsel metinlerin birçoğu hiçbir zaman gerçeği söylemez arkadaşlar. Belirli amaçlarla yazılmış metinlerdir, tarihsel metinler. Her tarihi metin. Sadece Hristiyanlık değil, diğer dinler için de geçerlidir. Tamam, devam Bir ediyoruz. söz var ama zaten tarihi kazananlar yazar Yazar, diye kesinlikle. bir söz var. Kabul ediyorum yani. Kesinlikle. Kabul edilebilir bir görüş ama yani şunu anlamıyorum. Bütün tarihi o zaman sen şey yapıyorsun. O gözle baktığında herkes için geçerli. Evet. Bu Sen- senin inandığın inanç için de geçerli. Zafer Hoca Kesinlikle. neye inanıyor bilmiyorum yani ama Tahmin tahmin ettim. Ya onun için de geçerli. O zaman onlar kazanmasaydı da farklı olabilirdi ve belli bir amaç doğrultusunda mı? Bütün o zaman İslami yazıların hepsini bunlar gerçeği söylemiyor. Arkasında başka bir şey olmalı diye mi okuyor Zafer Hoca? Yani Malı. eğer söylediği şey oysa tabii ki de dediğine katılabilirim bir anlamda. Yani zafer yere kadar kazananlar tarihi yazarlar ama ortada sadece zafer yok. Ortada Roma'daki tarihçiler de var. Yahudi tarihçiler var. Biri bunu söyledi diye aksini söyleyecek o kadar çok adam var ki döneminde. Doğru. Bunları nasıl ele almıyor ve ilerleyen konularda değineceğim zaten. O yüzden şimdilik izlemeye devam edebiliriz. Fakat doğruya, hakikate ulaşabilmek için o metinlerden başka da olanak yok yani. Öyle bir dilemma durumu söz konusu. Pavlus İlginç bir dilema şey de geliyor. Bir tarihçinin bunu öne çıkardığını gördüm. Bir dilema var. Tutsak tabii yazanlara daha çok bakmamız gerekiyor. Fakat mesela o da şeyi veriyor. Müslümanlık, İslam üzerinden, Müslüman inancı üzerinden ilerlerken diyor ki tamam, Osman farklı versiyonlarını yaktı Kur'an'ın. Biz o zaman hiçbir şekilde sorgulayamayacağız. O farklı versiyonlar yok elimizde. Hangi anlamda farklıydı onlar? Sadece kelime farkı mıydı? Harf farkı mıydı? Yoksa anlam farkı da var mıydı aralarında? Yani birisi bana şey diyemez. Yoktu. Bilmiyoruz. Yakılmış. Yani. O yüzden böyle bırakalım. Dinle katılıyorum. kimdir? Biz biraz böyle ezber dışı bir tarih okuması yaptığımızda Pavlus'un ben İsa Pavlus İncil'ler kitabında da bunu yapmaya çalışmıştım. Biraz siyasi bağlamını, yani yeni ahit metinlerinde çok fazla zikredilmeyen ya da ön plana çıkartılmayan ya da üstü ustalıkla kapatılmaya çalışılan bir siyasi bağlam olduğu kanaatindeyim. Pavlus birincisi Herodeslerin akrabasıdır. Herodesler kimlerdir? Romalılar adına Filistin bölgesini yönetenler. Herodes, Büyük Herodes M.Ö. 63 yılında Pompeius Magnus Filistin bölgesini ele geçirdikten sonraki süreçte M.Ö. 40'ta Romalılar tarafından bölgeyi yönetmek üzere atanmış Yahudi olduğunu iddia eden Edomi kökene sahip Yahudi bir kral. Büyük Herodes. M.Ö. 40'ta oraya atanmış. Büyük Herodes'in ölümünden sonra sanıyorum M.Ö. 4 veya M.Ö. 2 gibi bir yıldı, tam hatırlayamıyorum şeyini. Herodes'in çocukları bölgeyi yönetmeye devam ettiler. İşte mesela bunlardan Herodes Antipas, İsa'nın doğduğu Celile bölgesinin hükümdarıydı. Biz Pavlus'un bunlarla akraba olduğunu görüyoruz. Hatta Görüyoruz. Luka'daki, yani Elçilerin İşleri kitabındaki bir ayrıntı onun Herodes Antipas'la birlikte büyüdüğünü söylüyor. Hangi ayet? Paulus, İsa mı? Paulus Herodes Antipas'ta mı büyümüş? Elçilerin İşleri 13.1'de bir ayet var. Ayetlerden bir tanesi Elçilerin İşleri 13.1, Antakya'daki kilisede peygamberler ve öğretmenler vardı. Barnaba, Niger denilen Şimon, Kireneli Lukius, bölge kralı Herodes'le birlikte büyümüş olan Menahem ve Saul. Bunlar Herodes'le birlikte büyümüş olan Menahem ve Saul ve burada şey mi algılıyor? Yani hem Menahem hem Saul onunla birlikte mi büyüdü? Onu mu Sanırım öğretmeye vurguya dikkat çalışıyor? et. Vurgun nerede olursa ona göre değişiyor. Yani Manaen ve Saul'la mı bitti yoksa ve Saul ikisi birlikte? Burada Menahem diyor Herod'la birlikte. Paulus'la bir bağlantısı yoktur diyor. Ama hocamız orada direkt öyle algılıyor. Başka hiçbir tarihçinin göremediğini Görmüş. görmüş hocamız. Bakalım bir araştırma yapalım. Sorun ne? Diyor ki Yani burada Paulus, Agrippa önemli liderlerle birlikte büyümüş. Onlarla bir bağı var. Şimdi bence şeyden bahsedelim biraz. Benim dikkatimi çeken bir şey var. Biraz siyasi bağlamını, yani yeni ahit metinlerinde çok fazla zikredilmeyen, yani çok fazla söylenmeyen ya da ön plana çıkarılmayan ya da ustalıkla kapatılmaya çalışılan bir siyasi bağlamı olduğu kanaatindeyim. Şimdi birincisi tarihi metinde var olmayan, varlığı kanıtlanamayan, varlığı tespit edilemeyen ve sadece bu görüşte olanın fark ettiğini iddia edilebilecek bir görüş savunuluyor. Zafer Hoca'nın bu sözlerini buradan ele almak zorundayız. Yani çünkü ona göre tarihi hiçbir kayıt, hiçbir belge doğruyu yansıtmıyor. Belirli amaçlar için yazılmış metinlerdir. Tarihsel metinler ona göre. Hakikate ulaşabilmek için o metinlerden başka da olanak yok. Okey. Sözlü anlatım da var aynı zamanda. Ama çok zikredilmiyor, çok fazla. Ön plana çıkarılmıyor. Ustalıkla kapatılmaya çalışıyor. Şimdi Zafer Hoca'ya göre İncil'de üstü kapatılmaya çalışılan şeyler var. Peki üstü kapatılmaya çalışılan şey ne? Bunu nasıl fark ettik? Onu söyleyemiyor. Bakın şurada şunu görüyoruz. Bu yüzden ben Herodes'le olan ilişkisini şununla şuyu daha derinlemesine çalıştım demiyor.
Hı hı. Ben siyasi tarafından bakıyorum olayın. Hı. Ve bu ilişkiler üzerine yürümek istiyorum. Ve bu nedenle bazı şeyler fark ettim ve konuşmaya çalışıyorum ama aslında zikredilmiyor. Aynen. Ya da ön plana çıkarılmıyor. Hı hı. Hatta o ne demek? Ustalıkla üstü kapatılmaya çalışıyor. Yani burada bir niyet var ve Zafer Hoca niyet okuyabiliyor. Bence bu bir mucize olmalı. Yani Orada bu bir mucize. 2000 yıl sonra 2000 yıl öncesinin niyetini, yani ölmüş adamların Hı hı. yazım niyetlerini de ezberden okuyabiliyor. Bence çok iyi bir kavram. Kesinlikle. İkincisi Hı, Herodes konusu. Yani devam ettir. çok özür diliyorum. Herodesler konusu, bazı verdiği şeyler doğru. Edomlardan olması, Hı hı. işte Yahudi inancına sahip biri olması, kral olarak atanmış olmasıyla ilgili tarihi şeyler görüyoruz. Ama burada birincisi, ayette Pavlus onunla büyümüş demiyor. Hı hı. Çünkü ikisi arasında çok ciddi farklar var. Pavlus Tarsus'ta doğup büyüyor. Hı hı. Orada doğuyor. Rivayete göre. Rivayete göre, çok özür diliyorum. Illuminati Luka'nın anlatımına göre. Roma vatandaşı, yani elit bir aileden, Doğru. varlıklı bir aileden geliyor olma ihtimali çok yüksek. Ama aynı zamanda el zanaati öğretilmiş. Hı. Çadırcılık yapıyor rivayete göre. Bu rivayet de çok güzel kelimemiş. Her yere Güzelmiş. de oturuyor arkadaş ya. Hocam neden kullanıyor anladık. Anladım şimdi. ben de. Benim de ağzıma yapışacak biri. Sonra sürekli eşime bile seni Bazen seviyorum. ilk söyleyemem Rivayete bunu, göre rivayete seni göre. seviyorum. Çok tatsız ya. Aynı zamanda ama Pavlus Ferisi. Aynen. Yani özbeöz İbrani, Edomlularla Hı. asla aynı kefede olamayacak kadar uzak bir durum. Aynı zamanda da öğretmeninden de kaynaklı ve kendisinin rivayete göre, Luka'nın söylediğine göre Hı hı. diyelim, özbeöz İbrani, Ferisili benimsemiş biri, hatta o kadar ileri gitmiş ki yani Mesihçileri, Hristiyanlara zulmeden Hı hı. o kadar karşıt bir durumda Evet. Kral Herodes'le aynı noktada buluşabilme ihtimali olmayan iki adamdan bahsediyoruz. Bir de Kral Herodes'in bir akrabasının ya da onunla büyümüş birinin iman etmesinin sorunu ne? Onu da anlamıyorum yani. Sen Bir saniye. görmüyorsun. Sen Hayırdır ya. üstünü kapatmaya Aynen, çalıştığını Evet, üstünü hissediyorum. kapatmaya çalışıyorum Şu an, Ustalıkla diyoruz ya yapamadım bunu. Yapamadım. Bak hemen Sen- yakaladın beni. Zafer Hoca'nın tanıdıkları gibi değilsin. Değilim. Şimdi burada şöyle bir problem var dediğin gibi. Bildiğimiz bilgileri görmemezlikten gelip onun arkasında bir şey aramak. Türkiye'de kahvehanelerde çok olan bir şey. Bunu bence ilerletmeye gerek yok. Bence videonun devamına geçelim. Bakalım ne diyecek. Sadece şey de Ama ekleyelim Herod mi? ismi de çok Evet. yaygın bir isim. Bugün Yani- Ahmet Mehmet'i yani. Orada Herod mu yazıyor? Bu bizim Kral Herod o zaman. Başka kaç tane Herod olabilir? Tamam. Yani böyle bir çok böyle yüzeysel ve şeyine baktım. Birkaç ilk erken çağ kilise dönemindeki bu konu hakkında makale yazanlar var. Ve yazdıkları üsluplar bayağı bir komik buluyorum. Yani çok sertler. Yani dalga geçerce konuşuyorlar. Yani bu kadar mı basit ve yüzeysel bir anlatım olur? Romalılar 16'ya bakarak soydaşım Herodion. Herodion'a selam söyleyin. Yani çok ilginç, yani soydaşım derken mesela çoğu ilahiyatçı imandaki, çünkü diyor ki herkesin ev halkından Rabbe ait olanlara selam söyleyin. Hep söylediği kişiler bir anlamda imanla bir bağı olan. Hani böyle Paulus'un ailesi hakkında bir bilgimiz yok. Bilmediğimiz hakkında emin, bildiklerimiz hakkında değil. Çok ilginç bir ayet diyor ki bu kişiler benim imanda kardeşim vesaire, onlar da emin değiliz. Fakat bunda soydaşım dedi. Bu Herod da değil, Kral Herod Kral ya da Herod. elçin işleri, hangisini alıyorsa artık Hı hı. çekilebilir. Devam ediyorum. Elçilerin İşleri kitabındaki bir ayrıntı onun Herodes Antipas'la birlikte büyüdüğünü söylüyor. Pavlus bir Yani bak burada bile o V kelimesiyle diyor ki Pavlus'u da kapsıyor. Manen ve Paulus. O zaman Manen ve Paulus da akraba. Olmuş oldu. Orada demek istediği Herod'un akrabası olan Manen, ama buradaki hocamız diyor ki Manen ve Saul akrabalar ve onların ikisi de King Herod'la, Kral Antipas'la akraba. Bir de yani İlginç. bölge kralı olan Herodes'le birlikte büyümüş olan. Ya burada zaten ama şöyle bir şey var, yani burada bir liste var. Bir liste okuyoruz burada. Evet. Barnaba, virgül, Niger denilen Şimon, virgül, Kireneli Lucius, virgül, bölge kralı Herodes'le birlikte büyümüş olan Manahem ve liste bitiyor çünkü ve Saul. Bunlar Rabbe tapınıp oruç tutarken kutsal kendilerine şöyle dedi. Şimdi burada bir liste veriyor, isim listesi ve kim olduklarını tanıtıyor. Hı hı. Kişinin kim olduğunu belirtmeye çalışan Evet, bir evet. durum var burada. Ama onu Ve Menahem için söylüyor. Yani Menahem Herodes'le birlikte büyümüş kişilerden Hı biri. hı. Kişi. Ama Saul o olduğunu söylemiyor çünkü liste aşağı doğru öyle inmiyor. Orada bir ve ayrımı var. evet. Ama sen bilmiyorsan, Bence. üstünü örtmeye çalışacaksan ne yapalım? Devam Biz edelim üstünü videoya. örtelim. mektubunda Üşenmişler. akrabalarım olan Herodesler diye bir tabir üzerinden Herodeslere Romalılar 16. Akrabalarım soydaşım olan Herodian. Herodes değil. Hı. Ama Herod dediğimiz gibi Hero
Grekçe, Yunanca, eski Yunanca kelimesinden, kahraman kelimesinden türeyen bir şey ve çok yaygındı. İlk Herod ve son Herod o değildi. Birçok Herod vardı. Birçok. Babasının ismi de Herod'du yani öyle bir. Şey söylüyor. Bakın bir kraliyet ailesinden bahsediyorum. Filistin bölgesini milattan önce 40'tan milattan sonra 92 yılına kadar yönetmiş bir kraliyet ailesinden bahsediyorum. Yani bütün her şeyi baz aldığı nokta burası ve baz aldığı nokta çok basit bir hata. Çok garip. İlerletiyor, devam ettiriyorum. Kraliyet ailesi kimdir? Bu kraliyet ailesini iyi bilmek lazım. Tanımak lazım. Bu kraliyet ailesi Bilebilir miyiz ama? Elimizde ne kadar yazı var bu kraliyet ailesi hakkında? Geliyoruz. Pavlus kadar var mı? Bilmiyoruz. Bakalım. mesela tarihçi Josephus'un verdiği kayıtlara bakılırsa Musa şeriatını yani Yahudileri Yahudi yapan her şeyi sulandırabilmek amacıyla birçok şey yapmış. Romalılar adına faaliyette bulunan. Josephus'un yazdıklarına güveniyorsak İsa Mesih'in çarmıha gerildiğini Ve kabul etmesi gerekiyor. Okey, ilginç. Devam edelim. Romalıları memnun edecek, pagan Romalıları memnun edecek tarzda bir hükümet merkezi teşkil etmiş. İşte pagan şehirleri kuran, Yahudi şehirlerinin ortasına pagan anıtları diken ya da monoteist Yahudileri kızdıracak türden birçok eylemlerde bulunan, belki Helen kültürünün propagandasını yapan, pagan kültürünün propagandasını yapan bir aile. Tarihçi Josephus bunlarla ilgili birçok detayları anlatır. Hatta Herodes'in yasayı ihlal eden davranışlarına dur diyecek kimse kalmadığından falan bahseder. Josephus 1. yüzyılda yaşamış çok önemli bir Yahudi tarihçidir. Bu hadiselerin Tarihçi dedi. Çok güzel. Güvenilir birine benziyor anladığım kadarıyla. birçoğunun da belki görgü tanığı olabilir yani. En azından hemen sonrasındaki dönemde yaşadığını biz biliyoruz. Bunlar kimdir? Bunlar Zekeriya'yı yani bir peygamber, Yahudi bir peygamber olan Zekeriya'yı katleden bir sülaledir. Pavlus'u bilmesek de Zekeriya peygamberi katleden bu Ali'yi çok güveniyoruz. Nereden aldı acaba bu datayı? Kutsal kitaptan mı aldı? Nereden aldı? Hangi tarihten, neye dayanarak söyledi? Bir tarih. Emin olamadım. Emin olabildiğimiz tarih ve tarihçiler varmış. Güzel. Kimdir? Bunlar Zekeriya'nın oğlu Yahya'yı katleden bir sülaledir. Yahya'nın Herodes Antipas'ın sarayında kafası bedeninden ayrılmıştır, koparılmıştır. Neden? Çünkü eleştirmiştir Herodesleri. Yasa karşıtı tutumları dolayısıyla. Biraz işin doğrusu ahlaksızlık boyutuna varan davranışları var. Çok detaylara Aynen. girmeyeyim Orada burada. kral garip bir ilişkilere giriyor ve orada ilişkiye girdiği kadının kızı dans ederek onu bir nevi tahrik ediyor. O da diyor ki dile benden ne dilersen. O da diyor ben yani annesiyle olan ilişkisini eleştiren Yahya'nın kafasını istiyorum. diyor. Ona kafasını kestiriyor. İşleri var. Çok detaylara girmeyeyim burada. O şeyi eleştirdiği için. Bunlar kimdir? İsa'nın katlinden sorumluluğu, belirli oranda sorumluluğu olan şeylerdir. Biliyorsunuz Hristiyan geleneği İsa'nın çarmıha gerildiğini söylüyor. Hristiyan geleneği. Tarihçiler ne diyor hocam? O Josephus biraz önce dedi. Josephus ne diyor? Josephus da öyle diyor. Aynı şeyi söylüyor. Hiçbir İlginç. değişiklik yok ya. Ben anlamadım. Ama Kafamı bak, çok karıştırıyor hocam. Farklı ne biliyor musun? Josephus'u onun argümanını desteklediği yerde Josephus kral, argümanını desteklemediği yerde Josephus Sus. Konuşmayacağız. Sen konuşma Soner. gelenekler, Hristiyan gelenekler. Aynen. Tarihçi değil artık o. Aslında İslam da buna çok doğrudan itiraz etmiyor. Yani İslam'a göre, yani Kur'an'a göre İsa çarmıha gerilmedi ama bir benzetme yapıyor. Diyanet aynı fikirde değil. Muzaffer hocam Diyanet'le konuşsun bu konuyu. Çünkü Evet. doğru değil mi? Bir öldürüldüğünü kabul etti. Diyanet Denk gelmedim daha ya. o Belki öyle ona bir videosu bakarım. var. İsa'nın öldürüldüğünü. Hmm. Ve Bart Ehrman ve diğer bütün tarihçiler akademik anlamda 2000 yıl önce söyleyebileceğimiz herhangi bir bilgide en net söyleyeceğimiz şeylerden bir tanesi İsa Mesih'in öldürüldüğüydü. Ama devam edelim. Benzetme yapıldığı rivayet ediliyor. Yani orada insanlar muhtemelen artık işin biz iç yüzünü bilmiyoruz ama nasıl bir şey olduysa insanlar herhalde bir şekilde İsa'nın çarmıha gerildiğini görmüşler. Tarihsel bir veri yok. Sadece Müslüman olduğu için öyle bir inanışı var. Onu desteklemek İslami zorunda. yorumu alıyor buraya. Bir yorum. Aynen. İslami yorumu direkt almış oldu. Evet. O olmasa bile. Ya da bir benzetme yapılmış. Nasıl bir mahiyeti var bilmiyoruz. Tabii bu konu ayrı bir konu ama her halükarda bu hadiseden yani İsa'nın öldürülmesinden ya da öldürülmek istenmesinden sorumluluğu olan bir ailedir. Kim bunlar? Herodesler. Bakın. Pavlus dediğimiz tarihsel figür arkadaşlar bu Herodeslerle çok yakınlık içerisinde. Şimdi burada bir es vermemiz lazım. Bir yere atlamak istemem. İsa'nın öldürülmesinden ya da öldürülmek istemesinden sorumluluğu olan bir aile sözü. Burada Niye göre değil? hem tarihçi Josephus Hı hı. hem de İncil'e göre çok aksi bir durum, yani ters bir durum. Çünkü İsa'nın öğretileri ilerleyen zamanda söyleyecek, tabii ki de bir noktaya değinecek ama ters bir yerden yine yaklaşıyor kendisi. Yani İsa Mesih Herodes'i sinirlendirmemiş. Herodes'in otoritesiyle ilgili bir davranış yoktu ki zaten. Hı hı. Yani Ferisilerle, din bilginleriyle, Sadukilerle, bunu da söyleyeyim de bari Sadukiler de vardı. Ondan da haklarını savunacağız. Onlarla da Onlar barışacağız. da Pavlus'la yakınlığı vardır. Vardır kesin. Ama doğru. Sadukilerle şeylerle Ferisler- konuşurken Ferisi tarafını seçiyor. Sadukilerle hani Ha, devam o et. yüzden biraz Luka zor. karıştırdım şurayı. Burada siyasi bir tartışma söz konusu değil yani. Ve İsa Mesih'in ölüm emrini veren, ben bu elimi hani bu kaseden çekiyorum diyen Pontus Pilatus'tur yani. Ve bunu kim söylüyor? Ve bunu yine tarihçi Josephus söylüyor, Yani aynen. Yusuf abimiz, tarihçi abimiz söylüyor aslında.
burayı neden oradan ele almadığını merak ediyorum. Ama ben merakımı Herod- hemen gideriyorum. Evet. Yani- Gider hocam. Çünkü Zafer Hoca'nın fikrini desteklemeyecek bir veri de var orada ve o veriyi kullanmak istemeyecektir doğal Onun yerine olarak. kendi düşüncelerini Kendi paylaşıyor. düşüncelerini paylaşıyor, kendi yorumunu paylaşmış oluyor. Evet. Ama neden burada bahsetmiyor? Yani tarihçi Josephus bayağı açık bunu söylüyor. Yani böyle bir adamın olduğundan, çarmıha gerildiğinden, Pontius Pilatus'un yani aynı zamanda yani Luka'nın bir tarihi metin olarak Luka'yı destek alıyor. Luka'da da bunu görüyoruz. O zaman Evet. burada bence bir problem var. Yani Kesinlikle. ciddi bir problem var. Dediğim gibi çok yüzeysel bir araştırmayla bile bu sonuca varabilirsiniz. İznik Konsülü'nde söylediğimiz şeyi söyleyelim. Evet. Arkadaşlar bu konuları sadece ChatGPT'ye yazın. Sadece ChatGPT'yi kullanırsanız bile diyorum. Çünkü tabii ki de her veriyi sizin önünüze belki de sağlıklı bir şekilde getirmeyecektir ama o bile size bunların doğru olmadığıyla ilgili birçok şey söyleyecektir. Yani kitap okuyun. Herhangi Yani bir kitap. kitap. Tarihçinin yazdığı bir kitap. Tarihçi var da her şey neyse. Tamam varmış, boş aynen. ver. Tarihçilere girmeyelim. Tamam doğru. Tarih Yaptığımız yorumu videonun- yapmayan tarihi verileri okursanız. Aynen doğru verileri. Direkt Bence dataya bakarsanız. Yani tamam belki tarihçi Josephus'un kaynak olarak çevirileri belki yoktur ya da yeterli Google Translate değildir. daha güzel işler yapıyor bu aralar. Ama- o bile daha güvenilir. Ama işte ChatGPT'ye yazsanız yani İsa hakkında ne söyledi ya da işte Herodes'le ilgili Kesinlikle. neler söyledi diye o bile size otomatik bir şekilde sizin için çevirerek önünüze koyacaktır yani. Aynen. O zaman Herodesler hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Devam ediyorum. 2. Bölgede M.Ö. 3. yüzyıldan itibaren Roma, Yahudileri yöneten yabancı unsurlarla işbirliği yapmakla nam salmış bir başkâhinlik müessesesi var. Başkâhin dediğimiz adam kimdir? Herodesler ve Romalılar tarafından atanan Kudüs'te. Onların istedikleri tarzda her türlü şeyi imza atıp da hayata, fiiliyata sokan Pavlus kim? Bundan aldığı yetkiyle, bakın yüksek rahipten İsa'ya iman ettiği iddiası öncesinden bahsediyorum henüz. Bundan aldığı yetkiyle, yüksek rahipten aldığı yetkiyle İsa cemaatine zulmeden birisi. Bu anlattığım arkadaşlar, bu bağlamın Yeni Ahit'te biz karşılığını çok fazla bulamıyoruz. Yani bunun karşılığı var ama mesele farklı bir bağlamda anlatılıyor. Bizim burada gördüğümüz şey şudur. Pavlus Roma vatandaşı, Herodeslerle akraba, Roma vatandaşı doğru. Herodes'le akraba olduğu doğru değil. yüksek rahiple çok yakın ilişki içerisinde, İlginç. Doğru. silahlı bir birliği var. Çünkü biz Şam vizyonu esnasında biliyoruz, vahiy aldığı sırada, İsa'dan vahiy aldığı iddiası sırasında yanında Vahiy aldı. İddiası. Parmak. Yapıyor mu bunu? Yapıyor. ona yardımcı olmak Amerikan- üzere şey yapan böyle Amerikan insanlarla şey değil mi? beraber. Kuzey Kore'de geçirdiği zaman sırasında. Roma vatandaşı. tekrar Herodeslerimiz biliyoruz söyledik. bir önceki yüzyılda Roma vatandaşlığı statüsünü elde ettiklerini, Roma'nın bölgeyi işgal etmesine yaptıkları hizmetler sayesinde. Roma askerlerince ve Roma yönetimince ısrarla ve çok belirgin bir şekilde korunuyor. Yani Luka'nın tutuklanıyor dediği Elçilerin İşleri'nin kitabında mesela tutuklanıyor bahsi altında ben tavsiye ediyorum mesela okuyun. Luka onun Kudüs'te en son linç teşebbüsünden sonra tutuklandığını söyler. Halbuki hiç tutuklu gibi değildir Pavlus. Yeruşalim. O zaman Kudüs yoktu. Saraylarda misafir edilmiştir en son şeye kadar. Öldürüldüğü söylenen Roma'da bile 2 yıl kendi kiraladığı evde serbestçe yaşadığı bizzat Elçilerin İşleri kitabında geçer. Zaten burada Elçin İşleri 28-30'dan bahsediyor. Yani ben oraya gelmeden önce İstediğine taklit. bir yere dahil olmak istiyorum. Yani şöyle bir söz söylüyor. Ben çok enteresan buluyorum bunu. Şimdi buraya kadar dinleyen arkadaşlar bunun çok mantıklı cümleler kurarak çok iyi tarif ettiğini düşünüyor olabilirler. Buraya hemen Profesör Doktor editör uzmanımız buraya getirecektir. Ekmek Teknesi'ndeki o sahneyi. İyi bir anlatım. Allah'ın size verdiği aklı, gücü, ömrü boşu boşuna heba edersiniz. Ama şunu da dikkat çekmek istiyorum. Bu anlattığım arkadaşlar, bu bağlamın Yeni Ahit'te karşılığını çok fazla bulamıyoruz. Yani bunun karşılığı var ama mesele farklı bir bağlamda anlatılıyor. Bu bile başlı başına şu ana kadar sunduğu bütün argümanların devrildiği anlamına geliyor. Bunu bulamıyoruz burada biz aslında. Bazı şeyler görüyoruz ve biz o gördüğümüz yerden bunları çıkartıyoruz. Daha önce bir podcast'te söyledim de sen demiştin herkesi zan altında bırakacak bir cümle olmamalı diye. Ama bizde bir tabir var ya şu gazetecilik tabiri Yani gazeteciler için bunu söylemiyorum yani ama böyle bir eski bir deyim vardı yani nokta çekmek. Kocaman bir röportaj var ve ne yapıyorlar? Oradan küçücük bir parça alıyor. Aslında şarkı söylemeyi sevmiyor. Bağlamından kopartılmış olur. Yani şu an Zafer Hoca'nın yaptığı da bu. Bağlamından birkaç tane kelimeyi çıkartıp bağlamından çıkartırsak evet benim görmediğim şeyleri görmüş olabilirsin. Ama zaten görülmeyen, zaten var olmayan bir şey asıl sen görmüş oluyorsun. Yani Kesinlikle. Pavlus diye bir karakterin öyle bir karakter yok, öyle bir birey yok diyorsun. Kişi yok diyorsun. Asıl kişi budur diyorsun. Ama aslında sen bir kişi yaratmış oluyorsun. Sen bir kişi tasarlamış oluyorsun. Beni bulamazsın gülüm.
Ben aslında ya. Bununla uğraşmak bence mantıklı gelmiyor bana. Çünkü ayetleri okuduk. Yani Kral Herodes'le birlikte büyüyen Pavlus değil. Herodes diye birine selam yolluyor ama bunun Kral Herodes olup olmadığıyla ilgili herhangi bir bilgi yok. Çünkü senin de değindiğin gibi Herodes ismi ya da Herodot ismi o dönemin Ahmet Mehmet işte ismi gibi yani çok fazla var. Aynen. İkincisi- Kahraman kelimesinden geliyor dediğiniz Evet gibi. yani yüksek rahiple çok yakın ilişkisi var dedi. Başkâhinden bahsediyor. Yüksek rahip dediği herhalde. Başkâhinle evet doğru zaten bir ilişkisi var. Doğru. Zaten çok sadık, bu konuda gurur duyabilecek kadar güçlü bir ferisiydi kendisi. Ve tabii ki de Yahudiliğe karşı bir görüşü zulme uğraması gerektiğine inanan bir yerden geliyordu ve bu nedenden dolayı da yanında adamlarıyla beraber gidip Hristiyanları yakalayıp hapse attırdığını zaten kendisi de söylüyor. Doğru. Bunu zaten biliyoruz ama bu onu bir siyasi figür haline getirmez. Üstelik Roma vatandaşı olma konusu, Pavlus Roma vatandaşlığını almamış. Yani Roma vatandaşı olarak doğmuş. Komutanla elçinin işlerindeki şeyde komutan ne diyor? Komutana şey diyor yani bir Roma vatandaşını bu şekilde yargılayamazsınız dediğinde komutan ne diyor? Ben bunun için para ödedim yani. Ben bunu satın aldım ve bunu hak ettim yani. Evet. Paulus ne diyor? Ben Roma vatandaşı doğdum. O zaman Paulus'un zaten Roma vatandaşı ayrıcalıklarına sahip ki Tarsus'u biliyoruz yani özel Tarsus kenti olarak zaten Roma'ya karşı özel bir durumu da vardı. Yani o yüzden bunları tarihi metinlerden öğreniyoruz. Yani eğer isterseniz tarihi metinlere direkt siz bakabilirsiniz. Çok rahat bir şekilde bunu görebilirsiniz. İmtiyazları olan bir şehirden bahsediyoruz. Ve zaten Roma kaynaklarına göre Roma vatandaşlığının nasıl alınabileceğiyle ilgili birkaç tane şey var zaten. Ya işte askerlik işte iyi bir askerlik görevi yerine getirmiş olmak gerekiyor. Çok fazlasıyla bir para ödeyip satın alabiliyorsunuz. Özgür olmuş kölelerin çocuklarına da verildiğiyle ilgili bazı kaynaklar var. Ya da Roma'ya çok önemli bir iş yapmış olup da ödüllendirilebiliyorsunuz. Ama bu çok büyük bir ayrıcalık. Belki 1000 kişide bir, belki 10.000 kişide bir bunu alabiliyor. O zaman şu bakış açısından bakarsak Paulus zaten bu vatandaşlığa doğmuş biri. Alelade tamam iyi bir statü ama yani Roma'da herhangi biri yani Paulus. Diğer taraftan da Paulus'un bu durumu onun ailevi durumu ya da işte başkâhine yakın oluşu vesaire onu senin dediğin yere çekmez. Yani sen bunu oraya çekebilirsin. Yani biz üstünü kapatmaya çalışmıyoruz. Sen zorluyorsun abi. Yani hani senin zorladığın bir şeye biz şey gibi bir perspektif. Açıklama vermek zorunda Hayır. hissediyoruz kendimize. Aynen. Üstü kapatılıyor diyor. Anlatabildim mi ya? Bu çok Bundan garip. sonra ayeti okuyor. Ayeti okuyor ama ayetle alakası yok. Durumla alakası yok. O zaman aslında ben üstünü kapatmaya çalışmıyorum. Sen burada birkaç noktayı alıp bunu clickbait yapıp alıyorsun başka bir yere çekiyorsun. Senin yaptığın zorlama oluyor. Benim yaptığım değil. Kesinlikle. Yani bir de o senin dediğin gibi Roma'dayken bir ev hapsinde Evet. kiliseler zaten onu destekliyordu. Birçok yerde Paulus teşekkür ediyor. Hatta Filiplililere olan mektubunda aynen. diyor kaç defa bana destek oldunuz. Büyük ihtimal destek aldı. O aldığı desteği ev kiraladı ki ev hapsindeyken mektuplarını yazdı. Çünkü işlediği bir suç değildi. Birini öldürmedi, bir kötü bir şey yapmadı. Davasını Sezar'a iletmek istiyor. Büyük ihtimal yanında bir askerler vardı. Yani tek başına böyle evde takılmıyordu. Saraylarda ağırlandı, misafir edildi de diyor ya. Ya şimdi Zafer Hoca'nın söylediği bir şeyde kendi içerisinde bir ikilem var. Ona da değinelim tam bu konuyla ilgili. Roma vatandaşlığının çok önemli bir şey olduğunu, çok büyük bir statü olduğundan bahsediyor. Peki bir Roma vatandaşı nasıl yargılanır? Nasıl yargılanıyor? Ondan hiç bahsetmiyoruz yani. Roma vatandaşı olmak büyük bir ayrıcalık demek zaten. Ya komutanın tepkisi oydu, nasıl olur yani? Komutan direkt cezalandırmak istediğinde Paulus dedi ki sen Roma vatandaşını bu şekilde mi? Ya beni yargılamadan nasıl cezalandırabilirsin? Komutan korktu yani. Çünkü bu onun vatandaşlığını kaybetmesine bile yol açabilir. Yani çok tehlikeli bir şey. Aynen. Tamam, Roma vatandaşı değilse istediğini yapabilir. Köleysen bittin zaten o dönemde. Doğru. 2. sınıf, 3. sınıf değil yani domuzlardan sonra geliyorsun yani hani o kadar aşağıda bir yerdesin. Vatandaşı olmadığın ülkede cezalandırılabilirsin. O komutan Pavlus sadece bir Yahudi olsaydı orada kırbaçlattırırdı, isterse öldürebilirdi, problem olmayacaktı. Ama Roma vatandaşı olması
komutanın korkmasına sebep oldu. Şimdi tabii ki de bu başkâhinle arası zaten bozulmuş bir adam. Başkâhin onun öldürülmesini istiyor artık. Yani Ferisiler artık Pavlus'un yargılanmasını, öldürülmesini istiyor. Eğer kendisinde referans ettiği gibi hani bunu 2 yıl kendi kiraladığı evde kalıyor. Zaten bunu da açıp okursanız Elçilerin İşleri'nde görürsünüz diyor. Evet, lütfen aç Elçilerin İşleri bölümünü, kendin gör. Aç İşleri 28-30. Pavlus'u bu duruma iten zaten Ferisiler ve din önderleri. Yani oradan artık bir ayrıcalığı yok. Orayı terk etti, yani Mesih'e iman ederek onların karşısına geçmiş oldu zaten. Ve onu öldürmek isteyen, onu yargılamak isteyen o. Pavlus'a davasında haklı olduğunu savunarak davasını Sezar'a taşıyor. Bu aslında valinin çözebileceği ve Pavlus'u salabileceği bir şeydi. Ama Pavlus'un Sezar'a davamı iletiyorum dediği anda dönülmez bir yola girdi Pavlus. Orada onun da yapabileceği bir şey olmadığı için gönderiliyor. Ama gönderilen kişi hala Roma vatandaşı. Aynen. Yani Roma vatandaşlığı ayrıcalıklarına sahip olmaya devam ediyor ve senin dediğin çok önemli. Kiliseler onun bu zulüm karşısında yaşadığı duruma sessiz kalmıyor, onu destekliyorlar. Evet. Yani Filipliler 4, 10, 18 arası girip okuyabilirsiniz. Kesinlikle tavsiye ederiz. İlerleyelim o zaman. Yani bence sona doğru geldik. Zaten burada karşı karşıya olduğumuz soru şu. Yahudiler Pavlus'u niçin linç etmek istemişlerdir? Niçin? Çünkü bana göre onun bir siyasi boyut olduğunu, Romalılarla ortak çalıştığını, Herodeslerle ortak çalıştığını anlamışlardır. Linç teşebbüsünün arkasındaki gerçek budur. Fakat yeni ayet metinleri, özellikle Luka'nın Elçilerin İşleri kitabı bunu farklı bir bağlamda anlatır. Ve tarih. Devam ediyorum. Ben burada başka bir tarih okuması yapıyorum. başka ne ya? Başka bir tarih okuması ne yapıyorum. Tarih okuması değil bu. Tarihle alakası yok. Bir okuma yapıyor. Bir Luka için dediği bir öykü anlatıyor. Diyelim, bence o kadar derine girmeyelim. Çok derine girmeden sadece şeyi söylemek gerekiyor. Bence burada izleyenler de bunu fark etsin. Yahudiler Pavlus'u niçin linç etmek istemişlerdir? Niçin? Niçin? Hemen çok kısa bir şey. Yazılanı mı okuyacaksın? Ben de aynı şey. Var olan bir şey mi söyleyeceksin? Açıp lütfen Elçilerin İşleri bölümünü okurken şunu da kaçırmayın. Zafer Hoca'nın yaptığı şey bu. Bağlamdan çıkartıyor ve başka bir bağlama naklediyor. Ama artık burada şöyle bir söz konusu olan durum var. Pavlus neyi vaaz etti de bu adamlar çileden çıktı? Pavlus dedi ki İsa Mesih Rab'dir, kurtarıcıdır. Uluslardan da Yahudilerden de Rab'be gelin. Kurtulun. Kurtuluşun tek yolu budur. Mesih geldi. Yahudiler bundan rahatsız oldular. Pavlus dedi ki artık yürekten sünnet var. Bundan da rahatsız oldular. Yani Pavlus Romalarla ortak çalışıyor. Herodes'le ortak. Ya Romalılar Hristiyanları öldürüyordu. Nasıl ortak çalışabilirler? Yani bu Petrus'u öldüren öğrencilerini, onların öğrencilerini, 3 İzni Konsülüne kadar neredeyse katleden bir imparatorluktan bahsediyoruz. Hangi imparatorluk bu? Hem destekliyor ama öldürüyor. Yani şizofren olmalılar herhalde. Bunca yıl yedirdim, içirdim, en güzel zindanımda yatırdım. En modern işkence aletlerimi sana tahsis ettim. Ama yine de yaranamadım, öyle mi? O yüzden yani bu tamamen bir çekilip yorumlanmış zorlama bir görüştür. Net. Birçok yer dediğin gibi her Pavlus müjdeyi paylaştığında onun peşinden gelen insanlar oldu. Yahudiler gönderiliyordu. Pavlus nereye gidiyor? Nereye gitse? Hatırlamıyorum. Efes'e gidiyor. Efes'e gidiyor. Efes'e geliyorlar. Aynen. Kilikya'ya geçiyor. Kilikya'ya geliyorlar. Konya'da, İkonyum, Aynen. Listra, o bölgede vaaz veriyor. İnsanlar böyle kabul etmek üzere. Yahudiler geliyor. Adam orada taşlanıyor. Öldü sanılıp öyle bırakıyorlar adamı. Yahudiler bak burada bunu çözdüler değil. Verdiği mesaja aykırı. Bunu görmeyip olmayan bir şeyi görmeye başlamak biraz ciddiyetsizlik getiriyor. Ve başka bir tarih okuması yapıyorum. Başka bir tarih okuması, bir öykü. Tabii ki bu konu sabaha kadar konuşuruz ve bitiremeyiz. Ancak tabii belirli bir süre içerisinde bu soruya cevap vermemiz gerekiyor Pavlus'un ki. Pavlus bana göre arkadaşlar siyasi bir figürdür. Dini bir figür değildir. İsa'nın havarisi olduğu iddiasını belirli kendi siyasi programı çerçevesinde öne sürmüştür. Hayatının İsa'ya iman ettiği dönemi sonrasındaki faaliyetlerinin yönü ve akışı da bence onun siyasi programıyla ilintilidir. Yani yine kanaatimce İsa'nın özgün havarileri bunu fark etmişlerdir. Yakup Pavlus'u hiçbir zaman hiçbir iddiası yönünden kabul etmemiştir. Bakın Yakup'un adı Elçilerin İşleri kitabında lütfen 3-4 defa zikredilir. Hiçbir zaman Yakup'la ilgili detaylara girilmez. Çünkü diğer havariler hakkında da detaylara girilmez. 12 tane havari vardı. Petrus var. Yuhanna bahsedilir detaylı bir şekilde ve Pavlus bahsedilir. Diğer 8'i hakkında da 9'u hakkında da bilmiyorum. Bakalım. Birçok erken dönem metnine göre, önemli metinlere göre Pavlus'un en büyük düşmanıdır. Petrus Pavlus'un en büyük düşmanıdır. İsa'nın özgün havarileri Pavlus'u düşmanları olarak görmüşlerdir. Buna dair detaylar Pavlus'un bizzat mektuplarında da vardır. Tamam. İnandım tamam. Yoktur kardeşim. Yoktur. Yani bunu söylemek için
Yani büyük cesaret ya. yalan. Bu yalan. Yani yazmıyor. Yazmayan bir şey. Paulus diyor ki ben uyardım onu. Herkesin arasında uyardım. Paulus evet bir yanlış bir şey yaptı Petrus orada ve uyarıldı. Petrus sonra Paulus'tan bahsederken sevgili kardeşim Paulus der. Paulus der. Ya Yani işte ve onu da inkar edecek ama olmayan bir şey var deyip olanı görmemezden yine geliyor. kanaatimce çünkü. Yine Kanaatimce. kanaatimce yani hep kanaatimce. Havariler arasında büyük bir çatışma var. Zaten buna Paulus- inanması gerekiyordu, inanıyor. Yani özünde yani İsa ile birlikte olan havariler, yani İsa ile birlikte o zamanı geçirmiş olan havarilerle Paulus birbirleriyle düşmanlar. Hı. Nerede yazıyor? Bu yok. Yani Yakup'tan o 3-4 defa zikrediliyor. Tamam 3-4 defa zikrediyor zaten bir. Aynen. Demek ki 3-4 defa anlatılabiliyor bu Diğerlerini arada. hiç sevmiyor. Yani 2 elçilerin işleri kutsal kitabın içerisinde var olmasının sebebi nedir? Bir kere bunun zaten senin Algılamamış. algılamış olman lazım. Yani burada gerçekten bir tarih bölümü yazılıyor aynı zamanda. Doğru. Tanrı'nın kutsal ruh aracılığıyla İsa göğe alındıktan sonra öğrencileri aracılığıyla kurtuluş müjdesini uluslara nasıl ulaştırdığını ve Tanrı'nın kiliseyi nasıl başlattığının tarihidir bu. Burada Yakup'u övmek, Paulus'u övmek, Petrus'u övmek yok. Burada kilisenin nasıl başladığı, kutsal ruhun nasıl hareket ettiği, Tanrı nasıl insanları kendine çağırdığıyla Müjdesinin nasıl ilgili. yayıldığı. Bu önemli olan nokta budur zaten. 2 ya da 3 hangisinde olduğunu bilmiyorum ama yani böyle bir düşmanlık vardır. Paulus'un yazılarından bunu görebilirsiniz demek. Ben aynı fikirdeyim. Yani bu gerçekten çarptırmak. Çünkü bütün bu konuşma sırasında o kadar çok 2 saat konuşabileceğimiz konu çıktı. 2 Aynen. podcast konuşmuş olduk. Aynen. Yani düşünebiliyor musun? Yani sürekli kendi hakkında siyasi figür Paulus'u destekleyebilmek için. Yani hakkında böyle bir fikir var. Siyasi figür Paulus. Bunu destekleyebilmek için sürekli oradan biraz cımbızlayayım, buradan biraz cımbızlayayım, şuradan biraz cımbızlayayım. Bunları bir araya getirip bir yorum atayım diyor. Tarihçi Josephus bunu söylüyor diyor. Ama bununla ilgili söylediği şeyleri konuşmuyoruz. Yakup'tan bahsediyor ama Yakup'la ilgili detaya girmiyor. Yakup'la Paulus arasındaki duruma detayına girmiyor. Paulus'la Petrus arasındaki durumdan bahsediyor ama Petrus'un Paulus hakkında yazdığı metinden bahsetmiyor, sözden bahsetmiyor. Sürekli sadece o cımbızladığı, parça parça aldığı yerlerden bunu savunmuş oluyor. Evet. Ve bunun literatürde kabul edilebilecek hiçbir yanı yok. Yani böyle bir şey kabul etmek demek çok basite indirgemek Bunu demek. Arius Yani bile söylemedi hocam. Arius bile evet gerçekten öyle. Bunu Arius bile söylemezdi. Yani Aynen. Çok şey çok var ya. ciddi bir problem. Yani nereden Petrus tutarsan Paulus'un bir en büyük kopuyor. düşmanıdır demek çok ciddi Bayağı bir bir şey abartı. yani. Hani bayağı çok, bir hani abartı. yükseliyor yani. Zaten Aynen. daha da yükselecek. Ve sesi yükseliyor bak Aynen, geliyor. çok seviyorum orayı. Ben bundan sonra da ben şeyi açıklayacağım ama neden bu tutumda olduğunu. Bakın ben dinsel bir bağlamda konuşmuyorum. Bir tarihçi sıfatıyla ve tarihsel bağlamda konuşuyorum. Ben ne tarihçi Ve sıfatıyla ve tarihsel tarihsel bağlamda bağlamda alakası konuşuyorum. hiç Ben ne alakası yok. havarilerin ne Pavlus'un düşmanı veya avukatı değilim. Düşmanı. Evet düşmanısın. Sadece tarihsel olarak gördüğüm resmi burada tasvir etmeye çalışıyorum. Bir resim olduğu kesin. Ama doğru değil. Fakat İsa'nın belirli sebeplerle İsa'nın havarisi olduğu söylemi üzerinden belirli bir siyasi projeyi devreye sokmuştur veya zaten Herodeslerin daha önceden itibaren kral. Filistin sahasında yürürlüğe koydukları bir programı zirve noktasına şey yapmıştır. Onun yürütücülüğü misyonunu üstlenmiştir. Pavlus'u bence bu bağlamda değerlendirmek gerekir. Şimdi neden böyle algılıyor? Çünkü bizim hocamız 2016'da ne okudu? Hangi konuda tez yazdı? Hangi konuda yazmış? Konstantinos'tan Theodosius'a Hristiyanlığın Roma siyasal sistemiyle entegrasyonu süreci. Adam tez yazmış. Bunu savunmayacak da neyi savunacak? Bunu diyor ki Konstantinos tamam onlar yaptı bir entegrasyonunu. Bunun bir geçmişi var. Konstantin'e nasıl geldi? Konstantin'e gelmesi için boş ver Hristiyanların kendini feda edişini, boş ver acı çekmelerini, boş ver Paulus yaptı bunu. Direkt ona getiriyor. Yani Ve bu ne? Aynısını yapacak Herodeslerin olursak- o bölge üzerinde kurdukları hakimiyet, derin devlet ilişkilerinden Dolu. kaynaklı Evet. aslında bunu yapmış olur. aslında aynısını yapacak olursak Zafer Hoca'nın Paulus'a, kutsal kitaba İncil'e, mektuplara yaptığını biz de yapacak olursak diyebiliriz ki Zafer Hoca bu bölümü okuduğu için ve bu tezi yazdığı için bu düşünceleri savunmak zorunda. Benim açıklamam bence daha tarihi. 2016 sonuçta. Aynen. Fazla zaman geçmemiş. 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 Tek yaptığı aslında kendi tezini savunuyor burada. Bu nedenle tarihin dışına adım atıyor. Bart Ehrman'ı destekçi olarak kendi kitaplarında kullanıp sonra üstüne Yani yıkılmak üzere olan ve de çoktan yıkılmış, sadece Türkçe'de olmayan, kitaplar aracılığıyla olmayan o yıkımı bence yaşamak zorunda.
Şöyle şimdi Yani karşı burada. karşıt Çok saçma görüş şeyler var. karşıt bir görüş akademisyen olmadığı için bu kadar rahat bence bir de bunu söylemek. Aynen. Hep bunu söylüyoruz işte akademisyenler için ya. Yani Amerika'da bu görüşü savunsan yani karşında sana bayağı tarihi belgelerle Ateist skeptik, olup yani agnostik, hani Hristiyanlara gerek yok. hiç gerek yok. Bart Ehrman da öyle. Yani Aynen. direkt bir şekilde net tepki vereceklerdir. Yani nasıl bu sonuca vardın? Hangi tarihi kaynak, hangi tarihi veriye göre? Ya ben işte orada işte Herodes'in işte selam gönderiyor ya. Yani Herodes'e selam gönderiyor da hangi Herodes? İşte burada kralın Herodes'inle beraber büyümüş diyor ya. Tamam da oradaki Grekçe okuman gerekiyor işte V ayrımı. Grekçe bilmiyoruz büyük bir ihtimalle ya da çok iyi Orta derecede. derece okuyabiliyormuş. Çok iyi derecede Grekçe biliyor mudur bilmiyorum. Yani Okumamıştır. emin değilim. O bölümleri yani. okumuş. O bölümü Belki okumadım. Duolingo'dan. Yani ikincisi de dediğim gibi cımbızlaya buraya getirebiliriz konuyu. Ama yani şu ana kadar söyledikleriyle bambaşka bir tez de yazabilirim. Yani şu ana kadar söylediklerinin üzerinden ben bunu alıp bambaşka onun yorumunu da başka bir yoruma da çekebilirim. Onun söylediklerini cımbızlayarak. Ana metne dönmemiz lazım. Ana metin bunu söylüyor mu bağlamında? Ana metin bunu bağlamında söylemiyorsa bizim de aklımızdan ilk geçen şeyi söylemeye cesaretimiz olmamalı. Yani bunu her şey için söylüyorum. Sadece İncil için söylemiyorum. Her konuda. Tabii ki de sorular sormalıyız. Tabii ki de farklı düşüncelerimiz olabilir. Tabii ki de eleştirebiliriz. Zaten biz bunu seviyoruz. Bir önceki podcast'imizde başta söylemiştim galiba. Sen de söylemiştin. Biz sorgulamayı seviyoruz. İnancımızın bir parçası. Eleştirilmeyi seviyoruz. Ama bunu belli bir akıl çerçevesinde yapmamız lazım. Yani belli bir çerçeve olmalı. Çünkü işte verdiğim örnek gibi yani bölüm İncil'in içerisinde bir bölümü seç. Oradan sana komünizmi de desteklettirebilirsin. Kapitalizmi de desteklettirebilirsin. Ama bağlam bunu söylüyor mu? Hayır. İkisinin de bağlamı bunu söylemiyor. Yani o zaman bağlamından kopartıp bir teori yazmak istersek o zaman İncil Shakespeare'i de övüyor. Çıkartırız, buluruz bir şey yani. Bir şekilde. Oradan bir ayet. Yani İncil'i bu kadar güvenilmez ve bu amaçla yapılmıştır demek aynı zamanda kendi inancına da zarar verdiğini biri ona söylemeli. Kendi inancına ve çünkü bu sorguladığı kendi gibi. inandığı değerlere Hani de şey vardır zarar ya verir. böyle sorguladığın gibi sorgulanacaksın. Ve inandığın değer çünkü yani mesela İsa'nın çarmıhı olayını kendi inancı perspektifinde açıklıyor. Aynen. Tarihçilikle alakası yok onun. Ama Tarihçi olmak. o zaman bu hem kendi içinde çelişirsin, kendi inandığın değerler içinde çelişirsin. Çünkü sana göre Hristiyanlık Pavlus'un dinidir. Aynen. O zaman Kur'an'da bahsedilen o Hristiyanlık İsa Mesih'e verilen doğru düzgün hiç şey olmadı. Duymadık bile. O zaman aynen mantıklı Başarısız olmuyor. bir tanrı. Tanrılığı da sen vurgulamış olursun. 1 oldu 2 oldu 3'te tutturdu. Yani öyle. Yani bu bir dünyasal bir açıklama. Ucu bucağı olmayacak dediği gibi sabaha kadar konuşabileceğimiz. Aslında sabaha kadar konuşmamız gerekmeyen ama sırf kendisi uzattığı için uzattığımız bir konudur. Bir kapatsak bu kadar cevaptan sonra zaten bence benim açımdan. Yani ben mesela üstünü düşünmem bile yani. Bu başka bir inançla ilgili de gerçekten samimiyetle söylüyorum bunu. Ben birçok podcast'te geldim şimdiye kadar. Yani her seferinde bunu söylüyorum. Yani bu başka bir inanç içinde yapılsa gerçekten üzülürüm. Bu biraz şey çünkü ya alan boş top oynayalım gibi bir hava oluyor. Doğru. Ya bu bana da yani ben de bu ülkede yaşayan bir Hristiyanım ve beni tabii ki de eleştirebilirsin. Problem yok. Tabii teoriler atabilirsin. Birçok adamdan bahsettik. Liberallerden yani bunu yapan. Ama onlar bile tarihi verilere bakıp böyle konuşmazlar. Çünkü tarihçi, akademisyen verilere dayalı konuşur. Kaynaklara dayalı konuşur. Yorumlama sanatını işin anlatımında ve öğretiminde uygular. Ama bunu yaparken de verilere hassas bir şekilde yaklaşır. Doğru. Yani bu çok önemli bir kavram. Net verilere biraz daha güven, kendi teorilerine daha az güven gerekirken tam tersi. Yani yazılan bu da doğru bir kavram değil. Tam doğru söylemedi ama bence. Pavlus'u tanıyamayız ama bilebiliriz. 13 dakikada kaç kez kanaatimce dedi hatırla 10 dakikada kaç kez kanaatimce bence benim görüşüm dediğini. Editçi tayfa say. Ya. Editçiler hızlandırır yapar. Onlar yaparlar. Profesör doktorumuz yapar. Bir teori vereyim size. Bu podcast'ten sonra sizler buna bakın. Dünyanın etrafı buz dağlarıyla çevrili. Dünya düz ve NASA Amerika bizim kutup bölgelerine gitmemize izin vermiyor. Çok gereksiz ama şimdi bir yandan da argümanı sunan kişiyi merak ediyorum. Ben argümanı merak etmiyorum. Sunan kişi kim? Ya şu teori şu videodan daha mantıklı geliyor bana. Üzerine daha çok konuşup eğlenebileceğim bir teori. Birkaç eğleneceğimiz kesin canım. Aynen. Bir podcast yapsak düz dünyacılarla ilgili. Güzel. Ama güzel bir konuydu. Evet, yine bir saati devirdik. Bilmiyorum editçiler biraz daha düşürebilir bunu ama daha fazla yapacağız. Arkadaşlar var mı daha fazla yapabileceğimiz bir video? Bir Diamond Tema'nın bir Hristiyanlık üzerine bir videosu var 4-5 yıl önceden kalma. Ya İsterim. Diamond
tema Tartışmak, dediğim gibi konuşmak isterim kendisiyle de zaten. Yani benim için fark etmiyor. Ben konuşmayı severim, biliyorsunuz Dinlemeyi de zaten. severim. Dinlemeyi de severim. Sadece dinleyicilerde bir isteğim, yani gerçekten yazın. Ben YouTube'da yorumlara bakıyorum. Ya Antalya'da yemek yazın dedik. Kalp attınız. yemek Ama de hocam, yazın. Ya da işte belki onlar da onlar bir da şey aynı olmadı yani. fikirdi bence. Yaramızı değişme hocam. Yani. Niye böyle şey diyorsun? Yok, şey için söylüyorum. Gerçekten hani eğer izlememizi Her gün burgerci açılıyor. Harbiden gerçekten sıkıldım ya. Şimdi bu konuya girersek bu podcast bitmez de. Ama gerçekten şöyle eğer izlememizi istediğiniz karşıt görüşler varsa gönderin. Biz gerçekten bunu merak ediyoruz. Öğrenmek isteriz, dinlemek isteriz, tartışmak isteriz, konuşmak isteriz. Yani biz çok açığız bu konularda. Dediğim gibi Diamond tema atılmıştı ortaya. Bir iki kişi benden özel olarak sormuştu. Diamond tema için mi? Yok, başka bir video kaç. için. Tamam, güzel. O yüzden Böyle şeyleri hani toplayalım. lütfen söyleyin, biz Çekeriz seve yine. seve bunu araştırıp okuyup bakıp çıkıp podcast'te size sunmak isteriz. Güzel. Arkadaşlar çok teşekkürler bize eşlik ettiğiniz için. Umarım eşlik edebildiniz. Düşüncelerinizi bekliyoruz. Emre kardeşimin dediği gibi yorumlarınızı ve tavsiyelerinizi seve seve. Sona kadar izleyenler şöyle el işareti yapabilir. Sizleri seviyoruz. Sizleri ekstra seviyoruz. Şöyle el kaldırın. Sadece bu emoji atın yorumlara. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Bir sonraki Özgürce'de görüşmek dileğiyle.